Selam dostlar. Balkon bahçeciliğinden herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balkondaki bahçem şekillenmeye başladı. Bugünkü konumuz sulama arkadaşlar. Bu balkon bahçeciliğinde yaptığımız sulamayla bostanda, bahçede yaptığımız sulama arasında dağlar kadar fark var. Bugün size güzel bir örneklemeyle göstermeye çalışacağım. Hepimiz saksının içine fidan ya çiçek ya da ne bileyim domates, biber ekmişizdir arkadaşlar. Ve belli bir zamandan sonra sulayamadığımız zaman toprağımız sertleşiyor. Şunun gibi semsert bir toprak oluşuyor. Bu oluşan toprağın içinde bitki hiçbir zaman gelişemez. Taş gibi olmuyor zaten. Baksanıza taş. Bildiğiniz taş arkadaşlar. Bunun için örnek veriyorum. Bitkimiz kurudu ya da ne bileyim bitkimiz hafif oldu, solmaya başladı, sertleştiği için tam yapamıyoruz. Biz bunu istediğimiz gibi salma sulamayla yaptığımız zaman direkt döktüğümüz su bunun üstünden akıp şu dibine birikecektir ve herhangi bir faydasını görmeyeceğiz. Ama ben yeni geliştirdiğim, daha doğrusu var oldu, daha önce görmüş de olabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım bir uygulama var. Önce suyu şöyle pet şişelerin içerisine dolduruyorum arkadaşlar. Sonra bunu alıp şu dip tarafından bir toplu iğneyle ya da bir iğneyle delik açıyorum. Ters çevirip buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. Bu bir 5 saat 10 saat neyse bir gün sonra yapıyor. Böyle buz haline geliyor. Ben bunu alıp ağzını açıp böyle bıraktığım zaman bu gördüğünüz şekilde yavaş yavaş sine sine sulanmış oluyor. Bu da tam istediğim gibi sulandığını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle damla damla sindiği, sine sine indiği zaman homojen bir şekilde, güzel bir şekilde toprağınız nemlenmiş oluyor. Sulanmış oluyor arkadaşlar. Ama şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Çok de değil yani. Bakın gösteriyorum arkadaşlar size. Şöyle üstüne döküyorum bakın. Su nereye gidiyor görüyorsunuz değil mi? Hemen dibine iniyor arkadaşlar. Bir de bu şöyle bir var, konu var arkadaşlar. Bu toprağın saksının içinde olduğunu düşünün. Saksının altı da deliklidir. Anaçık kanalları var ister istemez köklerin çürümemesi için. Bunun altındaki saksı ile tabak arasında bir tabaka olduğu için hemen kesiyor. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. İstediğimiz verimi alamıyoruz arkadaşlar. Şöyle döküyoruz suyu, örnek veriyorum. Şöyle döktük suyu, aşağı doğru iniyor. Bakın. Bakın böyle birdenbire döküyoruz suyu. Şöyle indi arkadaşlar. Ondan sonra bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hemen dibinde birikti. Burası ıslanmadığı için biz istediğimiz bir verimi alamayız bitkilerden. İçine suyu çekemez bitkiler. Düşün dibine birikti. De alamıyor. Bitki şu anda koyduğum toprak yapabiliyor. Suyu çekebiliyor. Çünkü suya temas ediyor. Ama saksının içerisinde olduğu zaman akan su temas etmediği için içine toprak suyu çekemiyor ve buralar tekrardan kupkuru oluyor. Bakın size şunu göstereyim arkadaşlar. Bak su döktüm. Aşağı aktı. Ama ne oldu? Hemen içine çekti. Ama istediğim kadar çekmedi. Bakın şuralar ne oldu? Kuru daha. Şuralar kuru. Ve taş özelliğini tekrardan devam ettiriyor. Ve biz burada verim alamıyoruz. Bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu yavaş yavaş. Bu şu kadar bir 5 şişe yavaş yavaş 1 saat 2 saat boyunca yavaş yavaş yaptığı için, suladığı için bu bitkiden yani bu tarz sulama yaptığınız zaman o bitkilerden çok güzel verim alırsınız. Ben şu gördüğünüz biberi bu yıl bu sistemle suladım. Sabahleyin dün herhalde tam kestiremedim. Suyu eksik verdim. Daha doğrusu geç verdim. Bir gün dedim bu sözde hepsini bu gece sulayacaktım. Ama bir baktım öğlenleyin kalktım baktım. Yaprakları hepsi büzüştü. Hemen zaman kaybetmeden hemen dibine bir tane böyle suyu döktüm arkada. Yani koydum ki sulansın arkadaşlar. Kendine toparladı. Sabahleyin görseydiniz var ya. Bir de resmen bu bitki öldü derdiniz. Ve bundan dolayı hemen hızlı bir şekilde kendini toparladı. Bakın yavaş yavaş sine sine sulanıyor arkadaşlar. Bakın halen su dibinde duruyor.
ne yapıyor? Çekemiyor toprağı. Yavaş yavaş çekmeye çalışıyor belli bir seviyeye. Buraya kadar çektiğini farz edin arkadaşlar. Ondan sonra bu üstü taş gibi kesiliyor. Siz de olsanız bu bitkide, yani bir bitki olsanız bile dahi gelişemezsiniz bunun. Taşın içerisinde gelişemezsiniz. Bakın ama bu yavaş yavaş sindiği için bu çok güzel bir sulama tekniğidir arkadaşlar. Balkon bahçeciliğinde şiddetle tavsiye ettiğim bir sulama sistemidir arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir ayrı bir özelliği de var bu sulama sisteminin. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şöyle bitkilerimizin diplerini göstereyim. Şu gördüğünüz dibindeki beyazlıklar kireçtir, ne bileyim başka bir şeydir arkadaşlar. Salma sulama yaptığınız zaman, yani şu şekilde üstüne su dökerek sulama yaptığınız zaman şu beyazlık saksılarınızın yüzeyinde birikir. Bu saksıda olduğu gibi. Ama size şunu göstereyim arkadaşlar. Onu epeydir bu sistemle suladığım için bakın yüzeyinde hiçbir kireçlenme tabakası yok. Sadece sızdırma yöntemiyle, buzlu sulama sistemiyle yaptığım için bakın hiçbir beyazlık yok arkadaşlar. Aslında bu bir tabaka oluşturuyor yüzeyde. O da pek istenen bir şey değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun da önüne geçmek için bu buzlu sulama hakikaten bu bitkiler için şart. Özellikle balkon bahçeciliği için buzlu sulama şart arkadaşlar. Salma sulama yaptığınız zaman istediğiniz verimi alırsınız ama çok az alırsınız. Ama böyle yaparsanız arkadaşlar veriminizi maksimum seviyeye çıkartırsınız. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü bitkilerimi ben bu şekilde suluyorum. İlerleyen zamanlarda da verimlerini de birlikte paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Bir de şöyle size videomu bitirmeden önce göstermek istiyorum. Domatesim çiçek açtı. Birkaç gün sonra tane oluşumuna başlayacak arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok güzel bir bahçeyi yavaş yavaş birlikte büyüteceğiz. Nasip olursa güzel verimli ürünler de alacağız. Kanalımı beğenip paylaşmayı unutmayın ki geniş mecralara, geniş insan kitlesine ulaşsın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.